Yusuf Ziya Gümüşel Hoca'nın 6 yaşındaki kızını evlendirdiği iddiasıyla atılan iftiraya yazıklar olsun bize ki engel olamadık. Dün Yusuf Ziya Hoca'ya 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Yusuf Ziya Hoca'nın damadı Kadir İstekli'ye de 36 yıl ceza verildi. Vicdansızlığa bakar mısınız? 33 gündür Nari'nin katilini bulamayan devlet, 33 gündür Nari'nin nasıl öldürüldüğünü tespit edemeyen devlet, 2021 yılında laikçi bir hakim kızıyla Kemalist bir psikoloğun kurduğu tezgah sonucu Yusuf Ziya Hoca'nın kızına attırdıkları iftira sayesinde 18 yıl önce ben 6 yaşındaydım, o yaştayken ben evlendirildim iftirası ciddi bulundu. 2003 yılında olduğu iddia edilen olayın üzerinden 18 yıl geçtikten sonra şikayette bulunuldu. Bu şikayetin doğru olduğu 18 yıl sonra tespit edilmiş sayıldı. Ve Yusuf Ziya Hoca ile damadı mahkum edildi. Lütfen isyanımı anlayın. Bırakın Türkiye genelinde 6 yaşında evlendirilen bir tane somut örnek göstermeyi, o kızın hayal dünyasında uydurduğu iki kumpasçının bir hakim kızıyla bir psikolog dolduruşuyla kendi öz babasına, kendi öz annesine, onların yanı sıra da 5 yıldır aynı eve, aynı yastığı paylaştığı kocasına attığı iftirayı doğru gibi kabul etmeyi, bırakınız aile içindeki iki kız kardeş bir abinin asla 6 yaşında evlilik olmadığı şahitliklerini verilen ceza üzerinden size bir kıyaslama yapayım. Küçük dilinizi yutarsınız. Diyarbakır'da Narin'i öldüren kimse amca veya komşu. Alacağı ceza ne biliyor musunuz? Türk Ceza Kanunu 81. madde, bir insanı kasten öldüren kişi müebbet hapis cezasıyla cezalandırılır. Katilin pişmanım hakim bey demesinden yola çıkarak 6'da 1 oranında indirim yapılacağı muhtemeldir ama varsayalım öyle bir indirim yapılmayacak, ceza ne? Müebbet hapis. Müebbet hapis cezası alan kaç yıl cezaevinde kalıyor? Onu da Ceza İnfaz Kanunu belirliyor. Koşullu salıverilme. Madde 107-1. Koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için mahkumun kurumdaki infaz süresini iyi halli olarak geçirmesi gerekir. Müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar 24 yılını. Yanisi şu, Nari'nin katilinin alacağı ceza 8 yaşındaki kızı ortadan kaldıran ve bu suçu hiçbir tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde kesin olan kişinin cezası 24 yıl. Pişmanlık indiriminden yararlanırsa cezaevinde kalma süresi de 16 yıla kadar iniyor. Bunu da aklınızın bir köşesine yazınız. Narin adeta gözümüzün önünde hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde öldürüldü. Şu an sadece kimin öldürdüğü belirsiz. Ceza verildiğinde o da kesinlikle belirlenmiş olacak. Peki Yusuf Ziya Hoca'ya dün yerel mahkemede verilen ceza ne? 18 yıl. Hocanın kızı düşük yaptıktan sonra bunalıma girip kendi öz annesine ve kendi öz babasına küçükken evlendirildim diye iftira atıyor. İftirayı savcılığa bildirdiği tarihle olayın yaşandığını söylediği tarih arasında tam 18 yıl var. Narin de kaybolmasından 3 saat sonra başlayan soruşturmada 33 gündür bir arpa boyu yol alamayan devletimiz, savcılarımız, hakimlerimiz nasıl oluyorsa Yusuf Ziya hocamızın kızının bir bunalıma girerek attığı iftirada 18 yıl öncesinin yaşananlarını bir çırpıda toparlayıp adeta hiçbir şüphe olmayacak şekilde çözdü ve cezayı kesti. Buna inanabiliyor musunuz? Ve daha acıklısını söyleyeyim. Yusuf Ziya hocamıza asla böyle bir şey isnat edemem ama kıyasımı yapmak zorundayım ki vicdansızlık anlaşılsın. Yusuf Ziya hocamız Allah korusun kızını öldürmüş olsaydı cezaevinde kalacağı süre 24 yıldı. Kızını 15 yaşında evlendirdiği için aldığı ceza ise 18 yıl. Damadın cezası üzerinden hesaplarsak, bunalıma giren kızımızın attığı iftira sonrasında eşine verilen ceza 36 yıl. Damadın eşini öldürmüş olsaydı alacağı ceza
İçim acıyor. Daha fazlasını yazamıyorum. Ey mahkeme heyeti, bizden iş geçti diyorsanız, ey istinaf heyeti, hiç mi vicdanınızla hareket etmek için bir baskı hissetmiyorsunuz? Kamuoyundan korkuyorsunuz biliyorum, ama acaba söylenenler doğru mu diye hiç mi şüpheniz yok ki? Yaptığı düşük sonrasında bunalıma giren kızı birebir kendi mahkemenizde dinlemek ve sonra karar vermek için bir gayret sarf etmiyorsunuz. Nedir şu şikayetçi kızı kendi mahkemenizde bile dinlemeden karar verme skandalı? Tavşantepe köyündeki katil ya da katiller, sizler bir kişinin anlatımıyla 18 yıl öncesinde yaşanılan olay hakkında hiçbir şüphe olmaksızın olayı anlıyorsanız, buyurun Narin olayını çözün. Yerel mahkeme dinlemedi, bari istinaf heyeti müşteki kızı birebir kendi heyetleri karşısına çağırıp dinlemesi gerektiğini hatırlatıyorum. Varsa 6 yaşında bir evlendirme, cezanızı yine verirsiniz. Ama ya yoksa, ya bunalıma giren kız kumpasçıların da baskısıyla öz babasına, annesine, eşine iftira attıysa vebalini kaldırabilecek misiniz? Diyorsanız ki biz dinlemeden dosyayı okuyup şıppadanak olayı çözeriz. Buyurun, Narin'de dosyayı da okuyun, onlarca köylüyü de dinleyin de çözün. Çözebiliyorsanız. Bu sohbetlerimizi sürdürebilmemiz için lütfen bu videonun altındaki süper teşekkür butonuna tıklayarak destek olun. Sizin katkılarınız sohbet kanalımızın devamlılığı için son derece önemlidir. Hayra vesile olan, hayrı yapan kimse gibidir. Daha geniş kitlelere ulaşmamız için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.